Merhaba, ben Doktor Özgür. Bu kanalda ruhsal ve fiziksel sağlığımızı etkileyen hastalıkları birlikte ele alıyoruz. Bugün sizlerle yine çok önemli bir konuyu konuşacağız. Hazırsanız hemen başlayalım. Bugünkü konumuz narsizm ve narsistik kişilik bozukluğu. Narsizm nedir? Narsizm, kişinin kendine aşırı hayranlık duyması, kendi önemini abartması ve başkalarının duygularına empati gösterme kapasitesinin sınırlı olmasıyla karakterizedir. Herkeste bir miktar narsistik eğilim olabilir. Narsistik kişilik bozukluğu, kişinin yaşamını ve ilişkilerini ciddi şekilde etkileyen psikiyatrik tanı kriterlerine uyan durumdur. Yani her narsistik davranış bir hastalık değildir. Ancak sürekli ve aşırıysa narsistik kişilik bozukluğu olarak değerlendirilebilir. Kimlere narsist denebilir? Bir kişiye narsist denebilmek için aşağıdaki davranışlardan bazıları sürekli ve belirgin şekilde gözlemlenmelidir. Kendi önemini abartır, başarılarını sürekli vurgular. Başkalarının duygularını anlamakta zorlanır, empati göstermez. Sürekli onay ve ilgi bekler. Eleştiriye tahammülsüzdür. Başkalarını kendi amaçları için kullanabilir. Kıskançlık veya üstünlük duygusu sık görülür. Klinik tanı için psikiyatri kriterleri kullanılır. Sadece gözlemlere dayanarak hasta demek doğru değildir. Belirtileri ve davranış biçimleri narsist kişiler genellikle sürekli övgü ve ilgi ister. Başkalarının duygularına empati göstermez veya küçümser eleştiriye aşırı tepki verir ve savunmacıdır. Kendi başarı ve imajını abartır, gösterişlidir. Yakın ilişkilerde sorun yaşar, ilişkiler genellikle kısa süreli veya yüzeyseldir. Reddedilme veya aşağılanma durumunda öfke veya depresyon gösterebilir. Hafif narsistik eğilimler toplumsal başarıyı destekleyebilir. Ancak narsistik kişilik bozukluğu durumunda yaşam kalitesi ve ilişkiler ciddi şekilde etkilenir. Narsizm türleri, büyüklenmeci narsizm, kendini üstün görür, dışa dönük ve övgüye açıktır. Savunmacı veya gizli narsizm, özgüveni görünürde düşük, hassas ve eleştiriye karşı aşırı duyarlıdır. İçe dönüktür. Toplumda çoğu insan bazı narsistik eğilimler gösterebilir. Klinik bozukluk nadirdir. Nedenleri narsistik eğilimlerin veya narsistik kişilik bozukluğunun oluşmasında hem doğuştan gelen yatkınlık hem de çevresel etkiler rol oynar. Doğuştan gelen yatkınlık. Bazı çocuklar doğal olarak dikkat çekmeye, övgü ve ilgi almaya daha yatkındır. Çevresel etkiler, aşırı şımartma veya sürekli övgü, aşırı eleştiri veya aşağılanma, travmalar veya duygusal ihmal, toplumsal cinsiyet beklentileri, örneğin erkek çocukların aşırı korunması veya öne çıkarılması. Sonuç olarak narsistik eğilimler genellikle doğuştan gelen yatkınlık ile sonradan öğrenilen davranışların birleşimiyle ortaya çıkar. Çocuğun karakteri değil, hem genetik hem çevresel faktörler bir araya gelir ve bazı durumlarda narsistik kişilik bozukluğu gelişir. Tedavi ve müdahale narsistik kişilik bozukluğunun tedavisi zordur. Çünkü kişi genellikle değişmesi gerektiğini kabul etmez. Ancak tedavi mümkündür. Psikoterapi, bilişsel davranışçı terapi, düşünce ve davranış kalıplarını fark ettirir, psikodinamik terapi. Empatiyi artırmaya ve ilişkilerde farkındalık kazandırmaya çalışır. İlaç tedavisi, narsistik kişilik bozukluğuna özel ilaç yoktur. Eşlik eden depresyon veya kaygı durumlarında ilaç kullanılabilir, sınır koyma ve aile eğitimi. Narsist kişiyle sağlıklı ilişkiler kurmak için sınırlar ve iletişim stratejileri öğrenmek önemlidir. Özet ve son söz herkes biraz narsist olabilir ama narsistik kişilik bozukluğu sürekli ve yaşamı etkileyen bir durumdur. Belirtiler: empati eksikliği, sürekli övgü ve ilgi ihtiyacı, eleştiriye tahammülsüzlük, başkalarını kullanma. Narsist kişiler ilişkilerde ve sosyal yaşamda sorun yaşayabilir, tedavi zordur. Ancak psikoterapi ve doğru destekle iyileşme mümkündür. Toplumda narsistik eğilimler yaygın olsa da, hastalık tanısı bilimsel kriterler ile konur ve yanlış yorumlamalar
çocuğun veya bireyin sosyal ilişkilerini olumsuz etkileyebilir. Bugün de bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Farklı bir konuyu ele alacağımız bir sonraki videoda görüşmek üzere.